birazcık daha Giresun'un balığı. Bu ne, her yerde musalla taşına benzeyen böyle masa yapmışlar büyük ihtimalle. Yani başka, ve buraya gelene kadar o taşları suya atıyorlarmış. Sen gittin ya, bakıyor sana böyle ters ters. Ne yapıyor bu diye. Abi şey diyor, en kaliteli bu musalla taşı nerede? Dua ediyorlar. Birisi 10 lira atmış, hatta şöyle göstereyim. Abla önden indi. Buraya döndü. Orta çağda deniz ticaretiyle. Ama buradan çok daha güzel görünüyormuş manzara ya. Yine feci bir trafik var. Kotor'a girişler kilitlenmiş. Budva'ya doğru akıyor trafik ama Kotor'a doğru kilit vaziyette. Hemen şu benzin istasyonunun arkasında terminal var. Bakın otobüs çıkıyor ya. Bu otobüslerin çıkış yeri, giriş yeri de hemen ileride. Otobüsler oraya gidene kadar oho, bu trafikte dünyanın vaktini kaybediyorlar. Vay ne güzel karavan. Arkaya bisikletleri de koymuşlar. Güzel vallahi ya. Çok güzel hayat be. Zor. Karavan hayatı zor ama bence keyfi bambaşkadır. Nasılsınız dostlar? Umarım herkes iyidir. Keyfi, sağlığı yerindedir. Sabah kalktım, bir kahvaltı yaptım, duş aldım, kendime geldim, birazcık çalıştım. Şimdi artık gezme vakti. Bir aksilik olmazsa Peras'ta gideceğim. Hatta oradan eğer yetiştirebilirsem, işte otobüs, dolmuş vesaire bir şey bulabilirsem, Tivat diye bir şehir var. Oraya da geçmek istiyorum. Bakalım, göreceğiz gün içerisinde. Oraları tanıtmak istiyorum sizlere. Ben de gitmedim, daha önceden görmedim. Çok güzel manzarası var. Yani videolardan izlediğim, fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. Buranın popüler yerlerinden zaten. Bir gidelim, görelim istiyorum orayı. İleride Aroma Market var. Onun önünden dolmuşlar geçiyormuş. Şeye giden, Peras'ta giden. Bakalım gidelim, bulalım orayı. Sizlere de göstermiş olayım dolmuşların nereden kalktığını. Gelen varsa, toplu taşımayla gitmek istiyorsa benim izlediğim yolu izleyebilir. Buraya gelip de araba kiralayan çok fazla insan var. Genelde insanlar o şekilde geziyorlar. Çünkü işte Budva yakın, Kotor, Peras, Tivat birbirine yakın yerler ama böyle farklı noktalarda. Aracınızın olması her zaman büyük avantaj. Ama şöyle bir dezavantajı var. Trafik. Bunu da göz önünde bulundurun eğer kalabalık sezonda, yani yaz sezonunda geliyorsanız. Fiyatları bilmiyorum maalesef. Varsa bilen yazarsa çok sevinirim, ya da bir araba kiralama şirketi bulursam sorarım mutlaka. Şu tabelaları görüyorsunuz değil mi? Onlar hangi park yerinde kaç tane boş yer olduğunu gösteriyor. Onları da es geçmeyin gelirseniz. Birkaç kişiye sordum. Buradaki parkın önünde beklememi söylediler. Orada da zaten otobüs işareti olan bir tabela var. Toplu taşıma, ona bineceğiz. Kocaman bas yazıyor zaten. Buradan geçecek. Her saat otobüs varmış. Bir tane abla şey dedi, akşam 11'e kadar otobüs var dedi. Yani son otobüs 11'de dedi. Valla o kadar geç saate kalmam. Burada bekleyelim. Stravo. How much for pay? 2 euros. Hala. Bilet 2 euroymuş. Şöyle bir fiş veriyor. Atmayın, saklayın, ne olur ne olmaz. Kotor Old Town'un ana girişi burada. Haritada Kotor'la Peras arası 14 kilometre gösteriyor. Yani araçla 20 dakikaya falan gidebilirsiniz. Ama tabii trafiği de hesaba katmak lazım. 2 euro otobüs her saat başı geçiyor. Bindiğim yeri de gördünüz. Gelenler olursa orayı kaydetsin bir tarafa. Peras'ta gitmek isterse 2 euroya halledebilir. Peras'ta geldik. Sorry. Kararsız kaldı arkadaş. Böyle yol üstünde bıraktı bizi. Buradan aşağı mı gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Haritaya hiç bakmadan daldım sorgusuz ama başka nereden gideceğiz? Şahane manzaralar izleyerek geldik ya, var ya. Yolculuk kısa sürüyor ama manzara şahane. Yani Kotor Körfezi'nin tadını çıkara çıkara geliyorsunuz. Otobüsün bıraktığı yerden böyle köprü altı gibi olan yere kıvrıldım. Buradan sanırım böyle merdivenlerden aşağı inerek köye bağlanacağız. Burası ufak bir köy ama tarihi bir köy. Manzarası şahane. Gezdikçe seveceğimizi düşünüyorum. Merhaba. Merhaba.
siz de çekiyorsunuz galiba. Evet, video çekiyorum ben de. Daha demin yanlış sokağa girmişim de. Kolay gelsin. Vay, Yarın çok siz iyiymiş ya. takip edecektik. Doğru biliyorsunuz. Takip etmemiş. Valla bir tane abla önden indi. Buraya Yo. döndü. Ama ben diğer tarafa dedim bir bakayım orada ne var ne yok. Yanlış tarafa Buraları girmişim. gezmiş miydiniz daha önce? İlk defa mı geliyorsunuz? Peras'ta ilk defa geliyorum. Yani Karadağ önceden geldim de buraya ilk defa geliyorum. Peki daha öncesinde nereleri, yani daha öncesinde gezdiğiniz yerleri var mı ya şurası iyi dediğiniz? Budva, Budva'da kalır Kotor. zaten. Şimdi Yani- siyasi haritayı sayacağız. Yani başka Yok, hani bara güzel diyorlar, gitmedim hiç. Biz şeye gittik. Budva'da böyle deniz restorantında güzel bir yemek yemiştik. Orada kokteylleri çok iyi. Önerirsiniz. Ben de yarın Evet. Budva'ya geçeceğim bir aksilik olmazsa. Budva'da Jadran restoranının yanında bir deniz mahsulü satan Öneri bir yer vermek var. ister misiniz izleyenler için? Çekinmezseniz, anlatmak isterseniz. Verir arkadaşım. Sever öyle şeyleri. Ya, Kaç gündür buradasınız? Siz de gelin. O konuşsun. biz 2 gündür buradayız. Hı hı. Jadran restoranının yanında bir tane restoran var. Orada mutlaka deniz mahsulü risotto denesinler. Çok güzel. Bir de margaritası mükemmel. Kesinlikle Pizza tavsiye olan değil mi? ederim. Alkol olan. Alkol, Tamam. kokteyl olan. Kokteyl olan, tamam. Aynen, çok başarılı. Tavsiye ederiz. Orada bir de şey var. Denize girilecek güzel böyle bir koy var. Çok fazla insan gitmiyor oraya. Bir heykel var ya, böyle denizin ortasında bir heykel var. Görmüşsünüzdür. Evet, dans eden. Evet, dans eden kız. Onun en son kız, oradan devam edin. Kayaları sağa tarafa alın, devam edin. En son koy gayet güzel. Çok fazla insan olmuyordu orada önceden. Şu an bilmiyorum ya. Artık Tam herkes sezon. paylaşa. Bitti orası. Evet, Ama kalabalık çok güzel bayağı. orası. Şimdi Kotor'a gittik. Kotor'da pizzayla dondurmayı denedik ama farklı bir şey var mı orayı bilmiyorum. Ya burada benim gördüğüm makarna, pizza, işte o tarz ağırlıklı besleniyorlar. Deniz mahsulü keza besleniyorlar ama Budva'da ama deniz mahsulünü yemek gerekiyormuş. Kotor'da Peras'ın deniz mahsulü o kadar iyi değilmiş. iyi değil miymiş? Ha, orası Adriyatik'e bakıyor o yüzden. Doğru. Doğru, burası Körfez. Büyük Yani ihtimalle olduğu o yüzdendir. kadar. Olduğu kadar. Orası birazcık daha Giresun'un balığı. Giresunlu musunuz? Hayır. Karadeniz'de değil ama Karadeniz'de kadar Aynen. var. Eğer Karadeniz'i gezmediyseniz mutlaka Ordu'yu tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Ve Ordulu değilim. Başka nereyi tavsiye ediyorsunuz? Alabilirim fikir. Bütün Karadeniz'i gezdim. En çok Ordu, Sinop. Hı hı. Yani aşırı çok iyi. Evet, Sinop'a çok güzel diyorlar bu arada. Aynen, ama nasıl yol haritasını hemen söylüyorum. Ordu'dan çıkıyorsunuz ya da uçak bileti daha uygun oluyor Ordu'dan. Ordu'da kalıyorsunuz. Oradan kaldıktan sonra orada büyük bir Ulubey var. Ulubey'e gidiyorsunuz araçla. Sonra oradan geçtikten sonra Samsun yapıyorsunuz. Samsun'da da bir hayvanat bahçesi var. Onun önünden geçiyorsunuz. En sonunda da Sinop. Sinop'ta da Erfelek Şelalesi çok güzel. Ama yakıtsız gitmemeye özen göstermek lazım. Biz öyle bir şaziyelik yaptık ve orada kaldık. Şey yok, benzin istasyonu yok. Yok. Ve jeneratörden aldık. Eğer alamasaydık galiba haberlere Aynen. çıkıyordu. Şimdi kıyafetlerini yakan kızlar yakalandı diye öyle bir şey olabilirdik ama olmadık. İyi, geçmiş olsun o Aynen, zaman. ama tavsiye ederim. Kesinlikle Ordu, Sinop güzel ama Ordu. Evet. Buyur abla. Buyurun. Bay bay. Hoşçakalın. Türkçeyi nerede öğrendin abla? Türkçeyi nerede öğrendin? Turkish Dani. Turkish? Dani. Deni. Deni ne ya? Serious. Ha, series. TV series. Dizileri seviyorsun o zaman. Teşekkürler, kolay gelsin. Valla. Şu karşıda 2 tane ada var. Birisi Kayaların Lady'si, diğerini bilmiyorum. Diğeri de Aziz bilmem ne adası olması lazım. Çok emin değilim ama. Biri doğal demiş değil mi? Yol yukarıda kalıyor. Aradan böyle mahalle arasından geliyorsunuz. Hemen şu abladan 5 euroya bilet alıyorsunuz. Gidiş dönüş sizi Kayaların Lady'si adasına götürecek. Bu da Kotor Körfezi. Kotor hemen şu arka tarafta kaldı. Dağın diğer tarafında kaldı. Burası Adriyatik Denizi'ne açılan kısım. Önce buraya giriyor. Yine böyle bir körfez var. Oradan Adriyatik'e açılıyor. Buranın arkası da Tivat olması lazım. Bayağı bir turist var ya burayı ziyaret eden.
Şimdi Kayaların Lady'si adasına geldik. Burada da kilise var aynı isimle. 15. yüzyılda inşa ediyorlar burayı. Ada yapay bir ada. Yani buradaki denizciler bir kayanın üstüne ada inşa etmeye başlıyorlar. Denizden çıkardıkları taşlarla. Daha sonrasında bu ada büyüyor ve burada bir kilise inşa ediyorlar. Arkadaşların da söylediği bir hikaye var. Burada sözde Meryem Ana'nın silüetini mi görmüşler? Öyle bir şey olmuş. O yüzden buraya inşa etmişler. Böyle bir hikayesi var. Her sene Temmuz ayının 2. haftasında sanırım burada bir festival gerçekleşiyormuş. Festivalde şu şekilde: Peras'tan teknelerle ayrılıyormuş oranın halkı ve şöyle bir ayin gerçekleştiriyorlarmış. Teknenin içi taş dolu ve buraya gelene kadar o taşları suya atıyorlarmış. Bu da bir dua gibi düşünün, yani hani seremoni gibi düşünün. Dua ediyorlar o taşları suya attıkça. Böyle bir hikayesi var. Şimdi kilisenin içinde ziyaret edelim. Burada böyle musalla taşına benzeyen bir şey yapmışlar. İlginç. 15. yüzyıldan kalma bir adadayız, bir kilisedeyiz. Tarihi bir önemi var burasının. Önce burayı gezelim istedim hazır tekne kalkıyorken, sonrasından Peras'tı gezmeye devam ederiz. Buraya da böyle para atıyorlar, dua ediyorlar. Birisi 10 lira atmış, hatta şöyle göstereyim. Peras hemen karşıda kaldı. Baksanıza, burası bir volkana benziyor. Ne kadar güzel bir dağmış ya. Girişi 3 euroymuş. Şuradan bir fotoğrafını çekebilir miyim dedi. İçeri gitti ufak ufak. Kız da diyor geri gel. Güzel kiliseymiş ama. Sen gittin ya, bakıyor sana böyle ters ters. Ne yapıyor bu diye. Böyle çok güzelmiş. Kimse girmedi ama 3 euroyu duyunca. Herkes geri kaçtı. Ama çektik fotoğraf. İşte bakın. Nasıl? Şöyle bir şey. Güzel görünüyor ama. Hemen yakınlaştıralım. Bir tane Meryem var. Gerçekten. Güzel. de Ta 15. ışıklandır- yüzyıl ya. Işıklandırma konusunda bence Karadağ başarısız bir ülke. Neden? Ya eserleri ışıklandırırken çok He. ters ışık olduğu için ne fotoğrafı çekiliyor ne net görebiliyorsun. Evet, iyi değil. Şimdi burada sadece o zaman önde fotoğraf çekilmek için bu kadar zaman veriyorlar. İçi bu kadar kısaysa, küçük bir şey var mı? Manzara baya güzel ama buradan. Yüzsek yüzeriz ha karşıya. Çok uzak değil gibi. 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 Buradan var mı şey? Evet, varmış burada. Orası kapalı büyük ihtimalle. Geçiş yok buraya. Sadece buradan bakılıyor. Kıyı şeridi boyunca bazı noktalarda böyle küçük köyler, kasabalar var. Bunların arasında en meşhuru Perast, Kotor ve Tivat. Tivat, Kotor ve Perast'a nazaran daha büyük bir yer. Orası sanırım şehir, burası köy, Kotor'da kasaba. Bu kadar. Geliyorsunuz, kiliseyi ziyaret ediyorsunuz, manzara izliyorsunuz. Git gel 5 euro. Yarım saat buradasınız. Hikayesini de anlattım. Yani tatlı bir hikayesi var. Ziyaret edilebilir, neden olmasın ya. Burası bir balıkçı köyü. Zamanında insanlar balıkçılıkla geçiniyorlarmış Perast. Daha sonrasından turizmle popüler olmaya başlamış. Çünkü mimarisi şahane, tarihi var ve manzarası şahane. Yani şu an ana geçim kaynakları turizm desem yanılmış olmam. Vay be, şurayı görünce Elmisti geldi aklıma. Tungurahua geldi. Güzel volkanlardı ve iyi tırmandık oralara. Videoları var kanalda dostlar. Bakmak isteyen bakabilir. Çok keyifli bir trekkingti, zorlu bir trekkingti. İkisi ayrı ayrı. Tehlikesi de vardı. Yüksek rakımlardı çünkü. Ama başarıyla 2 krateri de görmeyi başardık. Yani zirve yaptık ikisine de. Peras'ta ayak bastık. Burada böyle 3 tane abimizin şeyi var. Büstünü koymuşlar hemen kilisenin önünde. Tarihi bir kilise. Ne kadar güzel gözüküyor Çan Kulesi. Bir girelim içeri bakalım. St. Nicholas Kilisesi 17. yüzyıl diyor. Video çektirirler mi acaba? Aynısı mı? 3 euro mu? Aynısı. Ha, burası bedava. Orasının aynısı. Bütün her şey aynı. Harbi mi? Evet.
Güzel kiliseymiş ha. Böyle yaklaşsak problem olmaz herhalde. Bir sürü detay var ve her detayın bir hikayesi, anlamı var. Yok canım Bakayım. fotoğrafı, Tarzan ikonu değil mi? falan farklı. Oraya dikiyor. Benziyor, benziyor. Bence çok benziyor. Orası ada diye 3 euro, ben sana diyeyim. Millet diyordur ya, adaya kadar gelmişken girelim 3 euro ne olacak diyordur. Büyük ihtimalle. Yani dilim pizza parası, çünkü Avrupalılar için para değil 3 euro. İki su Senin- etmiyor. İki su etmiyor. Doğru. Şunu gördüm. Ya dedim bu ne ya, her yerde musalla taşına benzeyen böyle masa yapmışlar büyük ihtimalle. Şey diyor, en kaliteli bu musalla taşı nerede? Burgazada'da. Eğer denize nazır, kaliteli bir ölüm istiyorsanız Burgazada'daki camiye gidiniz. Oradaki musalla taşı gerçekten ya bütün adaları görüyor, İstanbul'u görüyor. Ölmek için en iyi yer. Ya- Orada ölmek isterdim ya. Birçok şeyin övüldüğüne şahit oldum da. İlk defa bir musalla taşı öven gördüm. Diğer musalla taşları o kadar kaliteli değil, onun mermeri de kaliteliydi. Böyle musalla taşı övülür. İlginç bilgiler gelmeye devam ediyor. Şey diyecekler ya, bu kız ne kadar saçma konuşuyor. Estağfurullah ya. Şimdi bu o şey turizmi oluşuyormuş orada, musalla taşıyla fotoğraf Orada çekilmeye var falan. zaten. Musalla taşının önünde şey yapıyorlar, manzara da fotoğraf çekiliyorlar. Gerçekten musalla taşı değil mi bu? Gerçekten musalla taşı. Hani böyle mermerden masa falan yapmamışlar yani. Hayır, musalla taşı caminin iç kısmında, adaya giriyorsunuz. Adaya girdikten sonra hemen oradaki pastaneden tatlınızı yiyorsunuz. Milföy tatlısı meşhurdur. Ama ölmeden önce mutlaka bir tatlı. Ölmeden önce karnınızın tok olduğuna dikkat ediniz. Sonra oradan yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Zaten o yokuşlar sizi öldürüyor. Son nefesinizi musalla taşına Tövbe. veriyorsunuz. Aşağıdan böyle şey yaparlar. Hani orada gömemezler sizi. Pahalıdır oralar. Tekneyle götürürler. Denizde görmüş olursunuz. Denize atsınlar falan. Denize atmazlar. Götürürler. Deniz taksiyle gidersiniz. Şimdi bu kadar Türkiye hakkında bilgi aldım ya. Şurada bir saattir falan tanışıyoruz. Türkiye'den bir sürü bilgi aldım. Biraz da Peras'ta anlatın lütfen. Teras bizim uzmanlık alanımız, sizin uzmanlık. Estağfurullah, ben birkaç bir şey bahsettim zaten videoda. Bu kadar bilgi bitti. Tarihi şehir yani. Ha, zamanında bizimkiler burayı böyle bir bayağı şey yapmışlar. Almaya çalışmışlar. Alıyor, sonra Venediklilere kaybediyor falan. Öyle bir hikayesi var. Teras'ın o kadar hikayesi yok ama biz başka bir şey anlatıyorum şimdi. Kotor'daki kedi müzesine gittiniz mi? Yok, kedi müzesine gitmedim. Çok kediler şehri orası da. Neden kediler şehri? Yok, onu bilmiyorum. Kediler şehri olmasının nedeni Kotor'u fareler basıyor. He. Ve o kadar çok fare oluyor ki en sonunda, Merveciğim anlattı hatta, en sonunda oradaki işte büyükler kedileri getiriyorlar. O yüzden kedi müzesinde de böyle eski kedilerin işte yazmaları, takvimlerde işlediği bir sürü şey var. 1 euro ve toplanan paralar da şeye gidiyor. Oradaki kedilerin mamalarının alınmasına faydası. Aa, çok iyiymiş ya. O zaman gideyim ziyaret edeyim ya, bizim de bir katkımız olsun. Bir euro atalım. Evet, katkımız olsun kedilere ya. Aynen. Ben Türkiye'nin dışında bu kadar kediyi herhalde Kotor'da seviyorlardır. Yurt dışında genelde Yok, çok fazla yok. kısırlaştırıyorlar ya. Bir İstanbul benim, ya Türkiye yani kediler ülkesi, gerçekten kediler ve köpekler ülkesi. Ha, burası da 15 ile 18. yüzyılmış. Araya da Peras'ta da karıştırayım da Kotor'da olduğumuz belli olsun. Şeyde aman Terasta Karadağ'da, aynen Peras'ta, Karadağ'da olduğumuz. Karadağ olduğum Ve fotoğrafı. ülkenin adı Kotor bende. Karadağ değil yani. Hep Kotor diyorum. Kotor ama peki mesela Tivat'ta da bu kadar çok şey var mı? Hiç gitmedim. Ha, İşte buradan sonra gitmek Tivat. istiyorum Tivat'a. Doğru, doğru. Yetişebilirsem otobüse gideceğim. İşte onun bence izleyicilerin asıl ihtiyacı olan şey otobüs. Nasıl bulurum? Buldum, gösterdim. Ha, ücreti ne kadar? 2 euro. Gecikir mi, gecikmez mi? Hep gecikir. Var mı? Bak, oturma yerleri. Erken binerse var. Tamamen şans yani. Birazcık koşacak. Kaliteli bir tatil için takip edin. Evet, abone olsunlar. Abone- İzliyorlar, abone olmuyorlar. Daha fazla gezemiyoruz. O yüzden abone olmadığınız için paramız yok, gezemiyoruz. Diyormuş, videonun yarısında kesiyormuş, reklam giriyormuş falan. Bir reklamda da ya yok dilenci değilim abi. 1 euro atsan gezebilirim falan diyormuş.
Bazı ara sokaklar var. Buralarda konaklama imkanı bulabilirsiniz. Nasıl oluyor? İnsanların evlerine gidiyor. Mesela burası kapı açık, birinin evi. Öyle otel, pansiyon gibi evini işletiyor. Yani gelen turistlerden para kazanmaya çalışıyor insanlar doğal olarak. Ya da bütçesi çok iyidir, bir otel inşa etmiştir. Bir mülkü vardır burada. Oranın girişi böyle bazen ara sokaklarda olabiliyor. Yani aslında tarihi yerlerde kalma şansınız var buraya gelirseniz. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Ara sokaklara dolup kaybolmak gerekiyor. Bakın mesela burası bir yere çıktı. Tina'nın yeri diyor. Otele çevirmiş ya. Pansiyona çevirmiş evini. Manzara da güzel ha. Sizlere Körfez'i göstereyim. Bakın biz buradayız. Peras'tayız. Kotor hemen burada kaldı. Tivat burada. Burada kayaların Lady'si var. Onu ziyaret ettik. Körfez böyle açılıyor. Adriyatik'e bağlanıyor. Burada bak mavi mağara varmış. Tünel varmış. Burada bir tane böyle ada varmış Mamula isminde. Bak bu güzel oldu ha. Şey üstünde de, harita üstünde de göstermiş oldum sizlere. Şöyle fiyatlara da bakalım. Pizza fiyatları var burada. 15 Euro'dan başlıyor. 25 Euro'ya kadar çıkıyor pizzalar. Şöyle menü var. Hello. Can I record the menu? Thank you. Bakayım Türkçe var mı? Bazen Türkçe de yazıyorlar. 20 Euro görüyorum. Balık yemekleri var. 20 Euro. Aynen ahtapot var. 27 Euro. Başka et var. 17 Euro. 13 Euro. 27 Euro'ya et var. 25 Euro'ya et var. Salata 5 Euro. 4 Euro. Burada da sanırım bu karışık salata gibi bir şey. 13 Euro. Birazcık kalabalık bir içeriği var. Thank you. Valla. See you. Burada da varmış menü ya. Perast Kotor'a nazaran daha pahalı bir yer. Bunu söyleyebilirim. Konaklama olarak da bir tık daha pahalı. Yeme içme olarak da bir tık daha pahalı. Ama daha sakin, sessiz, daha az insan var. Günlük belki böyle bizim gibi Kotor'dan ya da başka bir yerden, Budva'dan vesaireden gelip buraya günübirlik ziyaret ediyorlar insanlar. Kalabalığı pek yok yani. Kotor gibi değil, Budva gibi değil. Tam böyle Adriyatik'e açılan bir kapısı var. O kruz gemileri falan geldiğinde işte buradan geliyor. Görüyorsunuz onu. Buradan böyle devam ediyor. Körfez'in ucuna Kotor'a kadar gidiyor. Şöyle bir tur gördüm. Şarap tadımı ve midye tarlası diyor. 67 Euro kişi başı bir gün boyunca sürüyor. Sabah 11'de başlıyor. Akşam 5'e kadar 6 saatmiş. İlginç bir tur ya. Hem midye tadıyorsunuz hem şarap tadıyorsunuz. İlginç bir tur. Kıyas yapma açısından buradaki menüleri de göstermek istiyorum sizlere. Et menüleri 23 Euro, 25 Euro, 20 Euro, 22 Euro. En ucuzu 14 Euro. Çorbalar var 5 Euro, 6 Euro civarı. Deniz ürünleri 18 Euro, 17 Euro. 26-27 Euro görüyorum en pahalı olan. O da ahtapot. Şöyle makarnaları da göstereyim. 18 Euro var, 11 Euro var, 12 Euro var. Kıyas yapma açısından iyi oldu. Restoranda hemen burası. Hatta şurada onlara bağlı. Hemen deniz kenarında da yer varsa yiyebilirsiniz. Buradan böyle bot kiralayıp bot turuna çıkabiliyorsunuz. Fiyatları bilmiyorum ya. Bir görevli olsaydı sorardım ama abi diğer tarafta. Tura başladı bile. Ne diyor? Bir tane kek, bir tane espresso 8 Euro diyor. Menü oluşturmuşlar. Kahve ve kek. Büyük ihtimalle denizden çıkardıkları taşların üzerine Perast yazıp, kalp çizip, bazı şekiller çizip böyle turistlere magnet şeklinde satıyorlar. Güzelmiş magnetler ha. ...16. yüzyıldan kalan bir Baptist kilisesi. Sapasağlam ayakta duruyor.
Perast'ı bayağı beğendim ama. Yani şu manzara çok hoşuma gitti. Hangi binaya baksanız en yenisi 18. yüzyıldan kalma gibi. Tarihi ya hepsi. Hangi binanın üstüne baksam ya 15. yüzyıl yazıyor ya 16 ya 18. Dokusu gayet güzel. Bozmamışlar. Böyle bir yerin Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Bir yerlerden böyle bir apartman fırlardı kesin. Eminim yani. Bir şey olurdu ve o doku bozulurdu. Maalesef böyle bir gerçekliğimiz var. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor ve değiştirmemiz gerekiyor. Bununla mücadele etmek lazım. Çok hoşuma gitti vallahi bu görüntü. Gelilip ziyaret edilebilir yani burası. Kesinlikle bence Kotor'a kadar zaten geliyorsanız gördüğünüz bir otobüsle tak diye buradayız hemen 20 dakikaya. Kulenin yanından yukarı manzara izleme noktasına çıkılıyormuş. Bir gidelim bakalım. Oradan da görelim manzarayı. 不用不用，我是录那个自己留念的视频，不往上发。 Hava bayağı sıcak. O yüzden insan ağacın ve gölgenin önemini anlıyor. Gölgeyi yapan da ağaç. Gözümüz gibi bakmamız lazım vallahi. Herkes ağaç altına kaçıyor. Herkes. Ne yapsın? Suyu artık içmek için almıyorlar. Buz gibi su almaya çalışıyorlar ama soğuk su da bulamıyorsun çünkü o kadar çok insan böyle litre litre su alıyor ki kalmıyor artık. İnsanlar dolaptaki suyu bitiriyor. İşte dükkan sahipleri yeni su koyuyor ama soğumadan tekrardan satın almak isteyen turistler oluyor. Sıcak. Ne yapıyor? Soğuk, sıcak artık fark etmiyor. Üstüne döküyor insanlar suyu. Ha, burası da bir tane şey gidiyor. Pansiyon, otel tarzı bir yere. Sıcak mıcak ama güzel yere geldik. Fazla çıkmışım. Manzara buradan daha güzel gözüküyor. Kilisenin kulesini bayağı yükseğe inşa etmişler. Yani yüksek yapmışlar. Kaç metre acaba? 50-60 metresi rahat vardır ha. Çan Kulesi. Gotik mimaridir kesin. Yani sivri uçlu filan ya. Gotik mimaridir kesin. Taş yapı. Güzel görünüyor bayağı. Orta çağda deniz ticaretiyle geçimlerini sağlıyormuş buradaki insanlar ve gemi yapımcılığıyla geçimlerini sağlıyorlarmış. Şimdi de hem turizmden geçiniyorlar hem de denizcilik vardır yani mutlaka. Bunun dışında ne söyleyecektim? Festivalin adını öğrendim. Fasinada Festivali'ymiş. Dediğim gibi işte körfeze açılıyorlar kayıkla ve denize taş bırakıyorlar. Bir dua, bir seremoni o. Ve bunun anlamı da şuymuş. Bolluk bereket getirsin diye öyle yapıyorlarmış. Teknelerini de botlarını da süslüyorlarmış. Böyle bir festival. Keşke görme şansımız olsaydı. Burası galiba bir otelin bahçesi. Bize daldık içeri ama. Güzel bir manzara var. Evet. Donum onu sermişler buraya. Güzelmiş ama manzarası ya. Vallahi şahane. Dikkatlice bakın ve hafızanızı bu görüntü kalsın. O zaman videoyu burada bitiriyorum ben. Bir şey söylemek ister misiniz? Videonun sonunda. Abi. Hafızasında kalsın şimdi. Araya şey giriyormuş ya, bir reklam giriyormuş. O zaman bu görüntüyle videoyu bitireyim dostlar. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda Tivat'ı izleyelim beraber diyelim. Ben şimdi Tivat'a doğru yola çıkıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ciao. Bu arada biz otobüse binmek için caddeye çıktık. Bakın burada bırakıyor sizi otobüs. Aşağıda bir tünel var. Oradan iniyorsunuz Peras'ta. Ama buradan çok daha güzel görünüyormuş manzara ya. Önümüzde otobüs olduğu için görmemiştik. Şahane bir manzaraymış. Burada bitsin o zaman video. Bu manzarada bitireyim. Ay terkan içinde kaldım vallahi, hava sıcak. Adios amigos.